Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makrome örgü tekniklerinden bazı örnekler sunacağım. Daha öncesinde anahtarlıklar yapıyorum zaten görmüşsünüzdür ya da seyrederseniz bir önceki videolarımda görebilirsiniz. Bu öğrenmiş olduğunuz tekniklerden sonra makromede istediğiniz gibi şeyler yapabilirsiniz ve hatta yeni tekniklerde kendiniz öğrenebilirsiniz. Başlamadan önce aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yanındaki çana tıkladığınızda yeni videolarımdan ilk önce siz haberdar olmuş olacaksınız. Aynı zamanda da kanalımı geliştirmeme ve büyütmeme yardımcı olacaksınız. Hadi hep beraber makrome tekniklerine başlayalım. Evet, ilk olarak ters kazık düğümü atıyoruz. Aynen videoda gördüğümüz gibi ipi ikiye katlayıp üst kısmını çıtamızın üstünden ya da nereden başlayacaksak oraya geçirip diğer iki ipi arasından geçiriyoruz. Şimdi kare düğüm. Görüldüğü gibi bir D yapıyoruz. Sağdaki ipi de üstünden D yaptığımız ipin üstünden geçirip hepsinin altından geçirip iki taraftan çekiyoruz. Aslında çok kolay bir bağlama şekli. Burada dikkat edilmesi gereken, eğer düz gelmesini istiyorsak D şeklinde yaptığımız ipi bir sağdan bir soldan yapmamız gerekiyor. Şimdi parmağımla da göstereceğim kısma bakacaksınız. Mesela buradan artık tekrar aynı yönde D yapmamız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz sağ taraftan D yapacağız. Şimdi sol taraftan D yapacağız. Devamlı bu bağlara dikkat ederseniz yaptığınız örgü düz olarak gelir. Şimdi de spiral yapıyoruz. Bu da ne tarafa dönmesini istiyorsanız D'lerimizi devamlı o taraftan yapacağız. Mesela bu size göre soldan olması lazım. Hep D'lerimi sol taraftan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir D yapıp sağdaki ipimi D'nin ipinin üstünden geçirip sonra hepsinin altından geçirip iki taraftan çekiyorum ve aynı yönlerde yaptığım zaman D şeklinde bağlamayı makromem spiral şeklinde dönmeye başlıyor. Bu bağlama şeklini aslında tam ismini bilmiyorum ama kursta öğrendiğim ipi başka bir yere aktarmak için bu şekilde çift düğüm atarak nereye kadar gelmesini istiyorsanız her ipe çift düğüm atıp sağa doğru taşıyorsunuz bağlama yapacağınız ipi. Ben bunu şöyle yaptım. Bir sağa doğru taşıdım. Sonra ters düğüm atarak sola doğru taşıdım. Böyle başak sırtı gibi bir desen çıktı. Buna da taşıma dedim kendimce. Şimdi gördüğünüz gibi tam tersi, bir önceki düğüm atarken ilk başta yani kullandığım ip hep üstten geliyordu. Şimdi geri döneceğim için ipimi alttan geçirip üstteki ipin üstünden düğüm atıyorum. Aslında çok basit ve güzel bir desen çıkıyor. Şimdi devam edelim. Her ipe 2 düğüm atıyorum. Şimdi tekrar geri döneceğim. Sabit ipim üstte kalıyor. Diğer ipleri alttan geçiriyorum. Şimdi tekrar geri döneceğim. Sabit ipimi bu sefer alta geçiriyorum ve bu şekilde bir desen çıktı. Başak deseni gibi. Çok da güzel ve bileklik, halhal yapımında da çok rahat kullanabilirsiniz. Bunu da yine deneme yaparken çıkarttım. Aslında halhal yaparken çıkarttım. Soldaki ipi 3 ipin üzerinden bağlıyorum. Sonra sağdaki en uçtaki ipi yine 3 ipin üzerinden bağlıyorum. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Değişik bir motif çıktı. Bu tarz şeyleri de siz de deneyerek kendinize ait, aslında büyük ihtimalle başkaları da bulmuştur bunu. Bir ismi vardır ama ben deneme yaparken böyle değişik bir desen çıktı. Çok da hoşuma gitti. O yüzden size de göstermek istedim. Siz de çok rahatlıkla bu deseni yapabilirsiniz. Şimdi de yarım aksam yapıyoruz. Yarım aksamda şey gibi düşünün, çapraz gelip sağa doğru çapraz gelip sola doğru tekrar çapraz gidecek. Bunun için de her ipime 2'şer düğüm atıyorum. Ve sabit ipimi diğer iplerle bağlıyorum. Zaten düğüm attığınız zaman düğümler birbirini muhakkak buluyor. Gördüğünüz gibi birbirine yapıştırdığınızda zaten o düğüm otomatikman kendini aşağı doğru itecek ve çapraz bir şekil çıkacak. İsterseniz bunu bir sıra yaptıktan sonra en baştaki yani soldaki iple tekrar aşağı doğru inebilirsiniz. Çift yapabilirsiniz. Şimdi alttan ipi alıp üstten bağlıyorum 2 kere. Aynı şekilde diğerlerini de. Bu yatay yönü değiştirmek için bu sefer tam tersi yapıyorum. Yine alttan alıp sola doğru bağlamaya başlıyorum.
ufak bir parmakla orayı bağladığım noktayı biraz sıkıştırdıktan sonra zaten diğer düğüm atmalarda otomatik böyle kendi kendine yolunu bulacak. Sabit olan ipi biraz sert tuttuğunuzda zaten düğümler kendi kendine yerleşiyor, görüyorsunuz. Gayet de kolay. Bunları daha sonra farklı işlerde kullanabilirsiniz. İki tarafta da yapabilirsiniz. Farklı süslemelerde de yapabilirsiniz. Şimdi de çoklu kare düğüm. Yine aynı şekilde ilk başta soldan bir D yapıp en sağdaki ipimi bütün iplerin ortasından geçirip diğer uçtan çıkartıyorum. Aynı şekilde normalde kare düğüm atıyorum. Şimdi yan tarafa da kare düğüm atacağım. Bu makromede sayılar çok önemli. Hep çift sayı olması gerekiyor düzgün bir iş çıkartabilmemiz için. Kare düğümü de aslında çok kolay, yani hiç anlatmama bile gerek yok, normalde görerek bile anlayabilirsiniz. Şimdi sağdan ve soldan ikişer tane ayırıyorum. Ortadaki 4 taneye istediğimiz aralıkta yeni bir kare düğüm atıyorum. Ben bu kadar bir mesafe ayarladım. Siz isterseniz farklı mesafelerde ayarlayabilirsiniz. Bir sağdan bir soldan düğüm atıyorum ki spiral hale gelmesin. Şimdi toplamda 6 ipim var. Ortadan 2'ye ayırıyorum. 3 tanesini soldan sağa doğru, 3 tanesini de sağdan sola doğru ikişer düğüm atarak ortada 2 ipimi birleştiriyorum. Yalnız soldan gelirken D şeklinde yapıyorsam sağdan gelirken de tam tersi D şeklinde düğüm atıyorum ki istediğim forma ulaşsın. Ortada ikisini bağlayıp iplerimi ters çeviriyorum diğer tarafa ve devamlı bu şekilde bağlamaya devam ediyorum. İstediğim boya gelene kadar düğüm atıyorum. Güzel düz bir makrome çıkmış oluyor. Bunu da istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Değişik süslemelerde işinize yarar diye düşünüyorum. Çok da güzel bir desen çıkıyor. Evet, videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolardan haberdar olmak için başta söylediğim gibi abone ol tuşuna basıp yanındaki çana tıkladığınızda videolarımdan ilk önce siz haberdar olmuş olacaksınız. Aynı zamanda da kanalımı büyütmeme de yardımcı olacaksınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.